Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu çok tatlı ve şık, kibar olan telefon çantamızı tüm detaylarıyla sizlere aktaracağım. Bu şekilde telefon cüzdan rahatlıkla sığabilecek şekilde bir telefon çantası oldu. Buradan çıt çıt kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir çanta sapı yaptık. Bütün detaylarını sizlere anlattım ve başta da söylemek istiyorum açıkçası. Bu çile ipin dolama videosu kanalımda mevcut. Çile iplerinizi bu şekilde dolayabilirsiniz ve iç kısmından bu şekilde hiç sağa sola yuvarlanmadan bu ipleri kullanabilirsiniz. Bu ip miktarı bu çantaya göre tabii ki de fazla. Sanırım 100 gram falan, maksimum 100 gram gitmiştir. Bu şekilde çantanızı tasarlayabilirsiniz ve benim kullanmış olduğum e, bu çile ip çok ince bir ip. Zaten videoyu başka bir iple örüyorum başlangıcını. Orada detayları gösteriyorum. Ama ondan önce kaç santim olmuş? Şöyle 16,5 santim enimiz var. 21 santimde boyumuz var. Çantamızın sapı bittikten sonra 113 santim tekabül ediyor. Şuralardan da 2 santim girdiğini düşünürsek 4 santimde oradan kaybımız var. Yani 109 santime falan düşüyor. Aklınızda bulunsun. Örmüş olduğunuz ipin kalınlığı çantanızın büyüklüğünü, küçüklüğünü muhakkak belirleyecektir. Burada belirteciniz telefonunuz ya da kullanmak istediğiniz boyutu nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Ve bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Benim için bu video gerçekten çok ama çok kıymetli. Nedeni ise ben bu videolara başladığım zamanlarda sizlerden yorumlar bekliyordum haliyle. Ama daha yeniydim yani çok da bir kitleye ulaşamamıştım. Çanta sapını örmüştüm ama bu değildi. Bu çanta sapı değildi. Demiştim ki bu çantayı yapımını isteyenler yorumlarda yazabilir diye yazmıştım. Ama hiçbir şekilde yorumlarda gelmedi tabii ki de. Ama aylar sonra yani 11 ay sonra bir tane takipçim demiş ki çantanın yapımını paylaşabilir misiniz? Yani gerçekten o kadar mutluyum ki şu an. Bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim. Şu an sesim bile titriyor yani. Gerçekten benim için çok ama çok kıymetli bir mesajdı. Her birinizin yazmış olduğu mesaj tabii ki de çok önemli benim için. Çünkü kendimi sizlere göre şekillendiriyorum. Her yazmış olduğunuz mesajda daha da çok şevke gelip sizler için bir şeyler üretmek için çaba sarf ediyorum. Ama o zamanlarda bu çantaya o yorum gelmeyince ben açıkçası örmemiştim. Dedim ki hani herhalde beğenilmedi diye düşünmüştüm. Ama o sıralar tahmin edememiştim yani daha az kitleye ulaştığımı henüz. Acemilik diyelim artık buna. Ve artık gerçekten sizlerle bu çantamızda buluştu. Bu çantamızın hikayesi de bu şekilde sizlere ulaşmış oldu arkadaşlar. Gerçekten bunu kendim severek kullanacağım. Benim için çok ama çok kıymetli bir çanta oldu şu an. Ve bunu tüm detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler için de şimdiden faydalı bir video olur. Şimdiden kolaylıklar dilerim. Arkadaşlar şimdi çantamızın başlangıcını göstereceğim ama ondan önce çile iplerdeki farkı şu noktada göstermek istiyorum. Bakın kullanmış olduğum bu ip de normalden biraz daha ince ama örmüş olduğum şu diğer krem ip diğer sarı ipten daha ince. O yüzden aldığınız çile iplerde bu şekilde değişiklikler olabilir. Benim örmüş olduğum çantayla sizin örmüş olduğunuz çanta arasında birincisi ipten dolayı fark olabilir. İkincisi de elinizin sıklığına ya da gevşekliğine göre değişiklik gösterebilir. O yüzden başta bu notu geçmek istiyorum. Benim elim çok sıkı. O yüzden bu şekilde küçük düşebiliyor modellerim. Sizin eliniz de biraz daha gevşekse biraz daha geniş düşebilir ve ipiniz de tabii ki de bu noktada fark yaratabilir. Şimdi sizlerle birlikte başlangıcımızı yapacağız. Şu şekilde doluyoruz. Ve bu arada 3,5 numaralı tığ kullandım. Burada da düğümümüzü attık. Bu noktada sadece zincir çekeceğiz arkadaşlar. Ve toplamda 24 tane zincir çekip gelelim. Evet arkadaşlar 24 tane zinciri çektik ve bir tane daha zincir çekerek 25 tane zincirimi elde etmiş oldum.
Bu noktada bahsetmek istediğim noktayı şöyle göstermek istiyorum. Bakın, ipin kalınlığından dolayı bu biraz daha büyük düşmüş oldu. O yüzden çantanızın boyutu ipin kalınlığına göre muhakkak değişecektir. Bunu tekrardan bir daha söylüyorum. Ve şimdi bu noktada artık sık iğne yapacağız bu noktayı. Şöyle çeviriyoruz modelimizi. Burada neden 25 tane yaptık? Çünkü buradaki sık iğneye atlayacağız. Buradaki sık iğneye atladığımız için toplamda 24 tane, pardon, buradaki zinciri atlayacağız. Atladığımız için toplamda 24 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Yani tabanımızın çift rakamlı bir rakama sahip olması gerekiyor. Şimdi birinci sık iğnemizi yaptık. Modelimi çevirdim. Bakın, normalde ön yüzü burasıydı. Modelimi çeviriyorum. Arkadaki tek ip olan noktaya batarak sık iğnemi yapıyorum. Tekrar bir sonrakine geçtim. Tekrar sık iğnemi yaptım. Tekrar sık iğnemi yaptım. Ve bu noktada sık iğne yapıyoruz mesela şu zincirin üzerine. Bu zinciri yaptıktan sonra üzerinden sık iğne geçersek bu zincirde de birazcık daha kısalma oluyor. Bunu da aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Bu noktada sık iğnelerimizi yaptık ve şöyle asıldığımızda bu büzüşmeler yok olacaktır. Şimdi son sık iğnemizin olduğu yere batıyorum. Bir tane battım. Aynı noktaya artık burada döndüreceğimiz için aynı noktaya 2 tane daha batıyorum. Yani bu noktaya toplamda 3 tane sık iğne batmış oldum. Ve burada da artık ipimi yürüteceğim. Şu ipimi burada yürüteceğim. Şimdi bakın, batmış olduğumuz sık iğnenin olmuş olduğu nokta burası. Ve bir sonrakine batıyoruz bakın. Bir sonrakine battım. İpimi bu şekilde yatırdım. Ve artık ipimi yürüterek sık iğnelerimi düz bir şekilde yapmaya devam ediyorum. Sadece dönme kısmında aynı noktaya 3 tane battım. Ve diğerlerini normal bir şekilde yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonumuza kadar geldik. Bu noktada buradaki son sık iğne kısmımıza batıyoruz. Ve şurada bir tane daha başak kısmımız var. Buraya biraz zor batabilirsiniz. Ve benim elim sık olduğu için zaten ben bayağı zor batıyorum. Ve bu noktaya artık 3 tane dönme yapacağız. İkinciyi battım aynı noktaya. Ve tekrar üçüncüyü de battıktan sonra artık kaydırma işlemi yapacağız bu noktada. Şimdi ipimizi biraz gevşetiyorum. Bir sonraki sık iğnenin olduğu yerden arka taraftan tığımı geçirdim. Bu ipimi aldım. Göründüğü kadar zor değil arkadaşlar. Çok basit. Bu ipimi bu şekilde asıldım. Bu sefer aynı noktadan bu ipin geçmiş olduğu yerden bir daha batıyorum. İpimi bu şekilde alıyorum. Bakın, bunun gelmesine izin vermiyorum arkadan. Ve asıldım. Hem bunu hem de arkaya geçirmiş olduğumuz ilmeği burada zincir yapıyorum. Ve bir üst sıraya geçmiş oluyorum. Burada tekrar şöyle bir düzeltme yapalım. Tekrar bakın, göstermek istiyorum ipin arasındaki farkı. Bakın, şöyle bir fark var. Birazcık daha büyük düştü bu. Çünkü dediğim gibi bir tık daha kalındı öteki ipten. Şimdi bu noktada birinci zincirimizi yaptık. İkinciyi yaptık ve üçüncüyü de yaptık. 3 tane zincir yaptıktan sonra tığın başına doladım ve bir önceki başağımızın olduğu yere batış yapıyorum. Tekrar çıkartıp 1 2 ikili trabzanımı yaptım. Bakın, zinciri yapmış olduğumuz nokta burasıydı. Burada bir sonraki sık iğneye atlıyorum. İkincisine tığın başını dolayarak batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığın başına doladım ve bu sefer o boş bırakmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batıyorum. Tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın, modelimiz burada bir şeye benzemese de
Birazdan bir şeylere benzeyecek. Tekrar tığın başına doladım. Bir tane sık iğne bıraktım. Bir sonrakine batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığın başına doladım. Bakın bir öncekine batıyorum tekrar. Aslında çapraz bir şekilde devam ediyoruz. İşte ikili olmasını istediğim nokta bu yüzdendi. 25 tane zincir çektik. 24 tane sık iğne kaldı. Ve arttırmalarımızda üçer üçer yaptığımızda 6 6 yani 3 3 6 olmuş oldu. Yine ikişerli olmuş oldu. Bakın burası biraz önceki battığım noktaydı. Bir tane boşluk bıraktım. Bir diğerine batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Tekrar o boş bırakmış olduğum yere geri dönüyorum. İkili trabzanımı batıyorum. Tekrar tığın başını doladım. Bakın burası batmış olduğum nokta. Sık iğnenin birine atladım. Diğerine battım. Ve tekrar tığın başına doladım. Geriye doğru batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Bir üst sıraya nasıl geçeceğiz? Onu sizlere tarif edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıramızın sonuna geldik ama burada bir noktaya da değinmek istiyorum. Bu sırayı örerken hep bu sık iğne tabanından sonra bu şekilde ördüğümüz tarafa doğru bir kıvrılma olur arkadaşlar. Bunu bu şekilde böyle çevirdiğimiz zaman hem burada sık iğneye batmamız daha kolay olur, hem de modelimiz artık buraya doğru bu şekilde ilerlemeye başlar. Yani asıl modelin ilerleyeceği nokta bu nokta. Yani bu şekilde kıvrıldığında buraya doğru gitmeyecek. Bu şekilde yapacağız ki tersine doğru, bu şekilde aslında ön yüzüne doğru kıvrılma olacak. Şimdi son noktamıza geleceğiz arkadaşlar. Bu noktada fark etmişsinizdir. Belki arada gözünüz kayabilir. Şu batmış olduğumuz yere gözümüz bazen görmeyebiliyor. Direktmen buraya batıyoruz. O noktada muhakkak yaşamış olabilirsiniz burayı. O noktada hemen söküp bu ileridekine batıp tekrar devam etmeniz gerekiyor. Burada da şu noktaya batmışız. Bakın şöyle göstereyim. Zaten bu da zincirimizin olduğu nokta. Şimdi buradaki sık iğnemizle buradaki sık iğnemiz boşta. Her zamanki gibi şu şekilde bir sonrakine batıyoruz. Tekrar tığın başına doluyorum. Tekrar geriye gidiyorum. Sonuncuyu özellikle sizlerle yapmak istedim. Kafanız karışmasın. Çünkü bu noktada şöyle bir ayrıklık oluyor. Diyorsunuz ki sanki bir model daha buraya gelecek gibi. Ama bir model daha buraya gelmeyecek. Bu noktada ipimizi biraz gevşetiyorum. Burada şu zincir yapmış olduğumuz noktadan şöyle batıyorum. Bakın. Ve ipimi tekrar biraz önceki gibi geriye doğru asılacağım. Ardından aynı noktadan tekrar bir daha geçiyorum. Buradan ipimi asılıyorum ve ikisini birlikte birleştiriyorum. Şöyle netleştireyim biraz daha. İkisini birlikte birleştiriyorum ve ilk zincirimi yapıyorum. Bakın burada da bir tersine doğru kıvrılma oldu. Hemen bu noktada bunu düzeltiyoruz şöyle. Ve tekrar 2 3 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Bu noktada batmış olduğumuz yer burası olmuş oluyor ve bir öncekine giderek şu noktaya, burada da ikili trabzanımızı yapıyoruz. Aslında tüm olay bundan ibaret. Sadece ilk batmış olduğunuz noktaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela burada batılmamış gibi durabilir. Belki şu an görmüşsünüzdür batıldığını ama bazen dediğim gibi göz kayabiliyor. Buraya battığınızda buraya batma ihtimaliniz var. O yüzden bu noktalara biraz daha dikkatli bakarsanız gayet düzgün bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Zaten model şu an oluştu. Modelimiz şu an elimizde var. Burada şu V şeklinde duran modellerin ilk önce şu ilkine batıyoruz. Ardından elimizdeki olan şu mevcut olan ikili trabzanın üzerine batıyoruz. Önce bir sonraki model, sonra üzerinde bulunduğumuz model. Şimdi bir sonraki modele batıyorum ilk olarak.
Ardından bakın şurada ipim biraz gevşedi. Ardından geriye doğru gidiyorum. Geriye batıyorum. Tekrar bakın şu an mevcut olduğumuz konum şuradaki V şeklinde olan model. Yani bunun burasındayız. O yüzden bir sonraki modelin ilk ikili trabzanına batıyoruz. Ardından ve ilk mevcut olduğumuz yerdeki sonuncusuna batıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bakın mevcut olduğumuz nokta şu V şeklindeki şu ikili trabzanın üzeri. Hemen bir model ilerideki ikili trabzanın başlangıcına batıyorum. Tekrar doluyorum. Hemen gerideki ikili trabzanın üzerine batıyorum. Bütün model bundan ibaret arkadaşlar. Hiçbir ekstra bir şey yok. Bu kenarlarda hiçbir şekilde arttırma yapmıyorsunuz. Tek dikkat etmeniz gereken nokta şurada batış yapmış olduğunuz noktalarda göz kayması olmaması. Bu noktada buraya geldiğimizde yine ilk baştaki gibi bir açıklık olacak. Bu açıklığa dediğim gibi aldanmayın. Zaten sık iğnelerimiz yani şu alttaki ikili trabzanların başak kısmı bitince modelimiz bitmiş oluyor. O yüzden buradaki ikili trabzanlar bittiğinde hemen burada ipinizi gevşetip buradaki 2 tane hatta 3 tane zincir yapmış olduğumuz noktaya tersten batıyoruz. İpimizi asılıyoruz. Ardından tekrar bir daha batıp ipimizi çıkartıp normal bir şekilde zincir yapmaya devam ediyoruz. Bütün sıra boyunca bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi istediğimiz boyuta ulaşıncaya kadar örüp gelelim arkadaşlar. Şimdi ben bu modelde zaten istediğim boyuta ulaşıncaya kadar örmüştüm arkadaşlar. Bir telefon sığacak şekilde ve çıt çıt dikebileceğim mesafede bir boşluk olacak şekilde tasarladım. Şöyle baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane model sırası yapmışım. 15. de artık bitiriyorum. Dediğim gibi bu sizin ipinizin kalınlığına, inceliğine göre değişiklik gösterebilir. O yüzden bu noktaya dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi tekrar bakın böyle çok ayrıkmış gibi duruyor. Ama halbuki hiç de bir tane daha örnek girecek yeri yok. O yüzden bu noktada hemen burayı da birleştiriyorum. Şöyle alttan alayım. Bu çıkardığım ilmekten de geçiriyorum. İkisinden birlikte bir tane zincir yapmış oldum. Artık buradaki yaptığım nokta benim ilk zincirim oluyor. Buraya çengel iğne takabilirsiniz kafanız karışacak olursa. Burası ilk yerimiz. Ve bir sonrakine bakın bu buradaki ikili trabzanın başıydı. Bir sonraki başak yani ben şu noktalara şu V şeklinde olan yerlere başak diyorum. Bu noktadaki yerlere her birine birer tane sık iğne batarak şu şekilde dolamadan batıyorum. İpimi alıp tığın başını dolayıp çıkartıyorum. Her birine bu şekilde sık iğne batıyorum. Bu şekilde 2 sıra gideceğim arkadaşlar. Ve ilk başta tarif ettiğim gibi buradaki iğne takmış olduğunuz yerden tekrar bir birleştirme yapacağız. Ve bitirme noktasına da farklı bir yöntem göstereceğim. Şimdi 2 sıra sık iğnemizi örüp gelelim. Şimdi sıra sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar bu şekilde zincirimizi yapıyoruz. Bu noktada birleştirmeleri yaparken 2 tane şu zincir yapmış olduğumuz yer vardı ya. Bu arka taraftan o zincir kısmına batarak bir üst noktaya geçeceğiz. Bunu da aklınızda bulunsun. Şimdi son sırayı yaparken şöyle ipimi şuradaki ipimi biraz uzatıyorum. Şöyle netleştirmek istiyorum. Şimdi şöyle uzattık ipimizi. Buradaki sık iğneleri ele alarak gideceğiz arkadaşlar. Bir iki tane sık iğnemiz var. Bir tanesini atlıyoruz. Bir diğerine batıyoruz. Bir diğerine battıktan sonra bakın burayı muhakkak tutuyorum. İpimi şöyle aldım. Artık geriye doğru sık iğne yapacağız. Normalde ileriye doğru ve düz bir sırayla devam ediyorduk. Şimdi ise geriye doğru ve ters bir şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde tekrar sık iğnemi yaptım.
Şimdi de tekrar burada bir tane daha sık iğne atlıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şuradaki sık iğnemi atlıyorum ve bir sonrakine geçerek tekrar ters sık iğnemi yapıyorum. Bu noktada buradaki ipimi de uzatıyorum ki bir sonraki aşamayı yaparken zorluk çekmeyeyim. Tekrar şuradaki sık iğnemi atladım. Bakın buradaki ipimi uzatıyorum. Bir sonrakine batarak ters sık iğnemi yapıyorum. Bu noktada şuradaki ipi bırakmamamız çok önemli arkadaşlar. Bu ipi bıraktığımızda arka taraftan aldığımız ip bu sefer öne geçmiş oluyor ve bu şekilde düzgün bir şekilde durmuyor. O yüzden bu ipi tutarak bir tane sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum ve tekrar ters sık iğnemi yaptım. Bir tane boşluk bıraktım, bir diğerine battım. Ters sık iğnemi yaptım. Bir tane boşluk bıraktım, bir diğerine battım. Ters sık iğnemi yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Bu noktada nasıl birleştirme yapacağız düzgün bir şekilde bunu göstereceğim sizlere. Şimdi ters sık iğne kısmını bitirdik. Bu noktada nasıl birleştirme yapacağım onu göstereceğim. Bakın şuradaki başlangıç yapmış olduğumuz nokta biraz çirkin gibi duruyor. Şöyle göstereyim. Netleştirelim. Biraz çirkin gibi duruyor. Bu noktayı nasıl tamamlayacağız? Bu noktada tekrar bir tane sık iğne atlıyorum. Bir diğerinin içine hatta şuradaki boşluğa batarak şöyle bitiriyorum ve ipimi asılıyorum. Bu noktada kesebiliriz. Bu noktada ipimi kesiyorum. Artık yeteri kadar örmüştük zaten. Ve bu noktada şöyle biraz asıldığımızda şuralar birleşmiş oluyor. Ve ardından şu hemen dibindeki noktadan batıyorum. İpimi bu şekilde asılıyorum. Zaten kağıt ipi olduğu için şu kalkan kısmında şöyle bastırdığımızda yerine yerleşmiş oluyor. Bu noktada şurayı da göstermek istiyorum. Muhakkak kağıt ipte bir şey yaptığınız zaman mutlaka yürütme işlemi yapın arkadaşlar. Çünkü çözülebiliyor. Kendi kendine açılıyor. O yüzden bu şekilde geçmiş olduğunuz yerden 2 defa geçerseniz daha sağlam oluyor. Şöyle bir geçtim. Aynı noktadan bir daha geçiyorum ve daha sağlam bir şekilde ilerlemiş oluyorum. Şöyle tekrar bir daha geçiriyorum. Bu noktada artık ipimi kesebilirim. Çantamı tamamladım bu şekilde. Artık şu noktaya da çıt çıt dikebiliriz. İsterseniz fermuar da yapabilirsiniz. Ama ben çıt çıt yapacağım için bu noktayı birazcık daha yüksek yaptım. Tam telefona denk gelmesin diye. Bu şekilde bitirdik. Şimdi çanta sapı kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başlamadan önce çanta sapımızı bu şekilde göstermek istedim. İlk başlarken zincir sayısı kesinlikle önemli değil. Bu noktada zinciri istediğimiz şekilde çekiyoruz. Ama kendi boyutunu nasıl istiyorsanız, telefon çantasını nerede istiyorsanız o boyuttan daha fazla zincir çekmenizi tavsiye ediyorum. Bu noktada benim ilk yapmış olduğum zincir santimi 133 santimdi. Ve kenarlarından da bu şekilde ters sık iğne geçtikten sonra 113 santime kadar inmiş. Zaten sık iğne yaptığımızda, normal sık iğne yaptığımızda ekstradan bir daralma yani kısalma oluyordu. Bir de etrafından ters sık iğne geçince çift taraflı, o yüzden biraz daha haliyle kısalma meydana geliyor. O yüzden istediğinizden, yani 20 santim gitmiş. İstediğinizden 20 santim uzun yaparsanız daha iyi olur. Şimdi bu kadar yeterli olacaktır. Ben şu an göstermek için yapacağım sizlere. Hatta şöyle sökeyim. Daha çabuk göstereyim sizlere. Aynen. Bu şekilde yeterli olacaktır. Bu noktada şuradan batış yapmıyorum. Çünkü buradan battığım zaman delikler meydana geliyor arkadaşlar. Ben bu deliklerin meydana gelmesini istemiyorum. O yüzden bu şekilde çeviriyoruz çantamızın sapını. Daha doğrusu zincirimizi henüz. Ve ardından sık iğne yapıyoruz. Bakın burada tek bir noktaya, yani tek bir tane ip var bu noktada.
Şurası bizim ön yüzümüz. Şurası arka yüzü ve bir tane batıyoruz. Sıra sonuna kadar yaptım geldim arkadaşlar ve son noktada tekrar sizlerle birlikte batıyoruz. Bakın şurada zincir yapmış olduğumuz yer vardı. Burayla hiçbir alakamız yok. Burası bizim zincirimizin çözülmemesi için olan bir nokta. Ve artık şöyle asılabiliriz. Ve bu şekilde de bir esneme oluyor. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Neden? Çünkü zincir çekmeden yaparsam şurada bir genişleme oluyor. Bu hoş gözükmüyor açıkçası. O yüzden bir tane zincir çekiyorum. Ardından bir tane sık iğne atlayarak diğerine batıyorum. Yani çantanın bitiminde nasıl yapıyorsak o şekilde yapacağım. Dediğim gibi 133 bana göre 133 santim yeterli oldu. Sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İlk zincir kısmını bakın tekrar bir tane sık iğne atlıyorum. Bir diğerine geçiyorum. Tekrar bir tane sık iğne atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Ve burada dönme noktasına geldik arkadaşlar. Dönerken de aynı şekilde bir tane sık iğne atlayacağız. Bir diğerine batacağız. Ekstra hiçbir şey yapmıyoruz dönme aşamasında da. Tekrar bir sık iğne atlıyorum. Diğerine batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Ve tekrar aynı işlem. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım birlikte. Bakın şurada biraz genişleme oldu. Şu an fark ettim. Hemen bu noktada böyle olduğu zaman hemen sökmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü daha sonradan keşke sökseydim deniyor. Bunu demek yerine o an sökmek daha mantıklı. Şimdi son noktaya da geldik. Bakın. Şurada biraz bir gariplik oldu. Zaten bu çantanın içine geleceği için fark etmiyor ama benim içim rahat etmediği için ben bu şekilde çeviriyorum. Şöyle ipimi biraz daha fazla uzatıp bir sonrakine batıyorum. Hem bakın şurada ipimi de şöyle küçük de olsa yürütmüş oluyorum. Bunu da arada yürütebilirdiniz. Şöyle yapıyorum. Ve tamamdır. Bu noktada ipimizi şurada keseceğiz. Daha sonra şuradan bakın şurada bitti. Yine bir tek sık iğne atlamış gibi oluyoruz. Buradan geçişimizi yapıp ipimizi kopardığımızda gayet düzgün bir şekilde çantamızın sapını bitirmiş olacağız. Ve en son bitirirken bu noktada ipimizi biraz uzun keselim ki birleştirme aşamasında bari bir tanesini de rahatla edelim. Diğerine başlarken de uzun başlayabilirsiniz. Ama ekstradan hani eklemede hiçbir sıkıntı olmuyor. O yüzden canınız nasıl istiyorsa öyle yapabilirsiniz. Başlarken uzun da bırakabilirsiniz. Daha sonradan etamin iğnesine de geçirebilirsiniz. Bu noktada ipimi yürütmemişim burada da. Bakın bu şekilde yürütme işlemini yapabilirsiniz. Bu hiçbir şekilde sorun değil. Bu arada biraz galiba hastalanıyorum. Sesim değişik çıkabilir. O yüzden şimdiden özür dilerim. Sesimden dolayı. Şimdi bu noktada etamin iğnemizi geçirelim. Pense yardımı ya da dişinizle hafif ısırarak şu uç kısmını düzeltebilirsiniz. Dediğim gibi benim bu ipim ince, o yüzden kolay geçiyor. Eğer ipiniz kalınsa bu noktada şurada dibinden kesip yürüterek ardından şu ipi ikiye ayırarak geçirebilirsiniz. Yani ipiniz kalınsa bu zaten geçmekte zorlanacaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi çantamızın düz kısmı şöyle göstereyim. Şurası arkadaşlar. Sık iğnenin bize bakmış olduğu nokta. Ters yönde şöyle gözüküyor. Şuraları daha yuvarlak yuvarlak yuvarlak. Burası daha böyle düz. Burası ön kısmına gelecek. Yani şöyle takacağız. Şu kısmı dışarı bakacak. Dışarıdan içeriye batıyorum.
Şöyle ipimi geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Çantamızı aslında ütüleyip de yapabilirdik ama bu çantada çok da önemli değil açıkçası. Şöyle sık iğnenin olacak olduğu noktaya doğru yapalım. Ben bu çanta sapını çok seviyorum. Çünkü kullanma aşamasında hiçbir şekilde esneme yapmıyor. O yüzden bu çanta sapına aşığım diyebilirim yani. Diğer çanta saplarında biraz da olsa esneme payı oluyor. Hani örerken diyorum asılarak örelim, esneme payını alalım diye. Hani bu şekilde tok bir görüntü elde edemiyoruz açıkçası esneyen çantalarda. O yüzden bu çanta sapı isterseniz hani büyük çantalarda da yapabilirsiniz. 2-3 sıra sık iğne gidebilirsiniz. Mesela şurada bir tane sıra sık iğne gittik ve bitirdik. Ama daha fazla gidip büyük çantalarınızda da kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu arada kanalıma abone değilseniz de abone olarak bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Ve videomu beğendiyseniz de beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Gerçi videonun sonunda da tekrar hatırlatacağım ama bu noktada da hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten sizlerin beğenileri benim için çok önemli ve özellikle yorum yapmanız, beğenmediğiniz yerleri, beğendiğiniz yerleri yazmanız, iletişim halinde olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yorum yazarsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim. Şu noktaya şöyle yürütme işlemi yaparak gitmek istiyorum. Şurada hafif bir boşluk kalmış. Şuradan çantanın şurasından geçireceğim. Evet, çantanın ortasından da geçirdim. Çok bile kesmişim bakın ipi. Büyük çanta örmekten el büyük çanta sapı dikmeye gidiyor yani. Şöyle baloncuğumuzdan bir tane düğüm atalım. Daha sonra da şuradan yürütme işlemlerimizi şöyle 1, 2 ve şöyle 3 tane de şu aradan, hatta 4 oluyor bununla birlikte. Yürütmemizi yapalım. Bu yürütme işlemini neden yapıyoruz arkadaşlar? Hemen onu da söyleyeyim. Yürütme işlemini yapmamızın asıl nedeni çantamızın sapının sağlam olması, eklediğimiz yerlerin sağlam olması. Eğer bizler bu şekilde yürütme yapmazsak çantamızın sapı bizi yarı yolda bırakabilir. Ben bunu bir şekilde tecrübe etmiştim bir çantamda. Kesinlikle düğüm atarak bırakmayın arkadaşlar. Bakın şöyle kontrol edelim tekrar. Düğüm atarak bıraktığınızda illaki bir yürüme oluyor arkadaşlar. Çantamızın sapları yürüyor ve kendi kendine çıkıyor gerçekten de. O yüzden olabildiğince çantamızın saplarını bu şekilde yürütme işlemini yapalım. Şimdi şöyle kenardan biraz uzatalım. En son bunu da yürüteceğiz. Aynı noktadan bir daha geçiyorum. Aslında burada düğüm atmış gibi bir şey oluyoruz arkadaşlar. Şöyle asılalım. Ve tekrar dikmeye devam ediyoruz.
Şöyle bakın, kenarlarda boşluklar kalmış. Bu boşlukları da dolduralım. Yani dikerek dolduralım. Şöyle sağlamlığını kontrol edelim. Bakın şurada bir daha boşluk var. Şu dışarı kısmından geçerken küçük küçük geçmeye özen gösterin arkadaşlar. Çünkü orası dışarı kısmında olacak. Gerçi ben içinde de küçük yürütmeye gayret ediyorum. Eğer atlayacaksam biraz önceki gibi içeri kısmından çapraz bir şekilde geçirerek o şekilde atlama yapıyorum. Aklınızda bulunsun bu da. Bakın şurada şöyle şuradan çapraz bir şekilde yürüterek iğnemi geçiriyorum. Bu arada bu çanta videosu benim için gerçekten çok ama çok kıymetli. Bunu da belirtmek istiyorum. Şuradan düğümümüzü atalım. Neden diye soracak olursanız bu videoları ilk yapmaya başladığımda sizlerden haliyle tabii ki de yorum bekliyorum. Eleştiri olur, öneri olur, tavsiye olur, beğendiğinizi söylemek olur. Ve hani dedim ki bu başka bir çanta sapı yapmıştım ta ilk videolarımda. Dedim ki hani bu çantayı yapmamı istiyorsanız yorumlarda buluşalım demiştim. Ve 11 ay sonra, hatta 11 ay sonra bir tane takipçim bu çantanın yapımını paylaşır mısınız diye yazmış. O kadar mutlu oldum ki arkadaşlar. Şu an söylerken bile gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Şuraya kaç tane düğüm attığımın farkında bile değilim yani. O derece mutluyum. Sizlerin yorumu benim için çok çok kıymetli. Çünkü gerçekten bu işi gerçekten severek yapıyorum. Başka iplerle ördüğümde çok mutlu olamıyorum niyeyse. Bu ip beni gerçekten mutlu ediyor. Eee, Yani o takipçimin yorumu sayesinde diyeyim, bu çantayı örme hevesi geldi. Yani orada hiç yorum gelmeyince açıkçası ben bu çantanın yapımını hiç çekmemiştim. Çekmek içimden gelmemişti, öyle söyleyeyim. Ama o yorumu görür görmez elimde hatta 2 tane daha proje vardı. Onları yarım bıraktım ve gerçekten de buna başladım. Gerçekten benim için çok 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 kıymetli bir video. Zaten açıklama kısmına da muhakkak bu durumu not düşeceğim. Yani sizlerin yorumu dediğim gibi benim için çok ama çok kıymetli. Şimdiden çok teşekkür ederim destekleriniz için. İşte bu ilk baştaki bırakmış olduğum noktayı da bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi aynı noktadan bir daha geçelim. O zaman daha sağlam oluyor. Dediğim gibi bu yürütme işlemini muhakkak yapalım arkadaşlar. 2 dakikamızı alacak bir iş. Daha sağlam bir iş yapmış oluruz. Daha gönül rahatlığıyla kullanmış oluruz. Aynı şekilde. Şöyle son kez de geçireceğim. Tamamdır. Burada da çantamız bitmiş oldu. Şöyle bir temizleyeyim. Evet. Şuraya da bir çıt çıt taktığımızda gayet güzel bir şekilde çantamızı kullanabileceğiz. Dediğim gibi ilk zinciri çekerken 133 santim zincir çektim. Sayısı kesinlikle önemli değil zincirin. Ardından iki taraftan da sık iğne yaptığımız zaman bu sayı yani santim olarak 113 santime düştü. Bu şekilde günlük kullanabileceğiniz, yazlıkta kullanabileceğiniz, yani yazın gün içerisinde kullanabileceğiniz harika bir telefon çantası oldu. Bu şekilde buradan çıt çıt taktığımızda telefon, cüzdan, içi de bayağı geniş, bayağı bir şey koyabilirsiniz içerisine. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şuraya ya da buraya bir handmade etiketi de çok güzel yakışır. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dilerim. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü sizler gibi örgü sever arkadaşlarımıza bu videonun iletilmesinde çok ama çok etkili olacak. Ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bir sonraki videolardan haberdar olmanızı bu sağlıyor. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.